çocuklar. Bu videomuzda sizlerle Pino ile akıllı giyim dolabı projesi yapacağız. Projemizde ortamın ışık değerine göre dolabımız gündüzken gündüz kıyafetlerinin olduğu bölümü, geceyken de gece kıyafetlerinin olduğu bölümü açacak. Hadi projemizi yapmaya başlayalım. İlk olarak Pino ile ilgili hangi malzemeleri kullanıyoruz onlara bakalım. Tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum ve servo motor modülüm. LDR yani ışık algılayıcı sensörüm, bağlantı kablolarım, USB kablom, bilgisayardan bağımsız projemi çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam. Bağlantılara geçelim. Öncelikle servo motorumu servo motor modül kartına bağlamam gerekiyor. Servo motordan çıkan kabloların renklerini dikkate alarak servo motor modül kartı üzerindeki pinlere bağlantı yapacağım. Kahverengi GND olan kısma, kırmızı 5 volt olan kısma, turuncu ise dijital kısma gelecek şekilde şu şekilde pinlere yerleştiriyorum. Servo motor modül kartını Pino kontrol karta peki nasıl bağlayacağım? Servo motorun üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartındaki mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen bağlantı kablomu alıyorum. Ve şöyle 1 numaralı kapıya bağlantıyı yapıyorum. Şimdi ışık algılayıcı sensörümün bağlantısını yapacağım. Sensör kartı üzerinde kırmızı renkli etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartında kırmızı renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan birini seçmem lazım. Şöyle kablo yardımıyla 8 numaralı kapıya bağlantımı yapıyorum. İşte Pino ile bağlantıları yapmak bu kadar kolay. Şimdi bir de USB kabloyu alayım, bilgisayarla arasındaki bağlantıyı yapayım. USB kablomun şu küçük ucunu Pino kontrol karta takıyorum. Diğer tarafı da bilgisayara bağlıyorum. Pino'yu kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açmam gerekiyor. Açtıktan sonra bazı ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Açılan pencereye arama bölümüne Pino yazıyorum ve Pino eklentisini indir diyorum. İndirdiğim zaman şu kurulmuş bölümüne de hemen geliyor. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden farklı diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino'nun seçili mi değil mi ona bakıyorum. Evet, Arduino'nun seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne gelip seri portu bağlayacağım. COM6 değeri çıkmış benim bilgisayarımda. Sizde bu farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler alabilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri çıkabilir. Pino kartınızın bağlı olduğu COM numarasını bulup seçmeniz lazım. COM6'ya seçtim. Bağlantım yapıldı. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmede yeşil oldu. Demek ki bağlantıyı yapabilmişim. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum. Aygıt yazılım güncellemesi yapacağım. Tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla bilgisayar arasındaki, daha doğrusu Emblock programı arasındaki haberleşmeyi, bağlantıyı sağlıyor. Biz programı ilk kez açtığımızda bu aygıt yazılım güncellemesini yaparak haberleşmeyi sağladığımız gibi Pino kontrol kartının içerisindeki kodları da silebiliyoruz. Kartımızı sıfırlayabiliyoruz. Herhangi bir problem yaşadığımızda önce bağlantıya bakıyoruz. Doğru mu? Kodlar doğru mu? Her şey doğru ama hala problem varsa yine aygıt yazılım güncellemesi yapabiliriz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat butonuna tıklıyorum ve çıkıyorum. Şimdi ilk olarak Işık sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Ortamın ışık seviyesi acaba ne durumdaymış? Ya da şöyle elimle kapattığımda hangi değerlere kadar düşüyor ışık seviyesi? Robotlar sekmesindeyim. Işık sensörü değer oku kodunu aldım. Kukla üzerinden bir okuma yapalım. Bu nedenle görünüm menüsüne geldim, sekmesine. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine Pino ışık sensörü değer oku kodunu alıyorum. Sürekli olarak ortamdaki değişen durumları bana söylesin istediğim için de kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu aldım.
Bir olaya bağlayalım. Boşluk tuşu olayına bağladım. Boşluk tuşuna bastım. Şöyle 400'lü bir değer veriyor bana. Elimle kapattığımda evet, değerlerim doğru okumuyor. Neden? Çünkü 8 numaralı kapıya bağladım ve onun seçimini yapmadım. Böyle hatalar yapabiliriz. Önemli olan erken fark etmek. Durdurdum. Burada hemen kapı tercihini yapıyorum. 8 olarak değiştirdim. Tekrar boşluk tuşuna bastım. Evet. Bu sefer değerleri doğru okuyor. Bakın elimle kapattığımda 20'den aşağılara kadar düştü. Şöyle ortamın ışığı ama ortalama 700'den büyük. Şöyle elimle kapattığımda da 300'den küçük oluyor. İşte bu değerleri baz alarak projemi kodlayabilirim. Bir de servo motorumu döndüreyim. Servo motorum nasıl dönüyor? Açıları nasıl? Ona bakalım. Durdurdum. Yine robotlar sekmesine gittim ve servo motor çalıştır kodunu aldım. Kapı numarasını değiştiriyorum ilk olarak. 1 numaralı kapıdaymış zaten. Bu nedenle 1 olarak bırakıyorum. 0 açısında bir üstüne çift tıklayalım kodun. 0 açısına döndü. Şöyle bir 180 alalım. Bu şekilde döndürebiliyoruz. Harika. Şimdi algoritmasını kuralım. Eğer hava karanlıksa, yani gece olduysa ışık seviyesi ne olacaktır? Düşük olacaktır. 50'lerden ya da 200'lerden düşük diye ayarlayalım. 200'den düşük olduğunda ortam karanlık olduğunu anlayacak. Yani gece olduğunu anlayacak dolabımız ve bize gece kıyafetlerimizin olduğu bölümü çevirecek. Gündüz olduğunda da ortamdaki ışık seviyesi arttığı için aldığımız değerler de yüksek olacak. Bu nedenle hemen gündüz kıyafetlerinin olduğu bölümü çevirecek. Şimdi kodlamasına geçebiliriz. Kontrol sekmesine geldim. Burada eğer ise kodunu alıyorum. Diyorum ki eğer benim değerlerim, şöyle çalıştırayım ortamdaki ışığı da görelim. Benim değerlerim 600'den büyükse robotlardan ışık sensörü değer oku kodunu aldım. Hemen kapı tercihini yapıyorum. 8 numaralı kapı. Işık sensöründen aldığım değer. İşlemlere geldim. Büyükse 600'den. O zaman demek ki gündüz kıyafetlerini açacak bana. Servo motorumun açısı 0 olsun. Hemen kodların içerisine yerleştirdim. Tekrar eğer ise kodu alıyorum. Ama eğer ışık sensöründen gelen değer küçükse, şurayı kopyasını çıkartalım. Küçükse kaçtan olsun? 300'den. 300'den küçükse demek ki karanlık. O zaman gece kıyafetlerinin olduğu yönü açalım. Buranın açısını 180 yapalım. Ben bir tasarım oluşturdum. Onda 0 ile 180 değerleri benim için uygun. Şimdi tasarımı göstereceğim. Siz kendi tasarımınıza göre bu açıları değiştirebilirsiniz de. Şöyle durdurup tekrar çalıştırdığımda şu an 0 açısında. Evet. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şöyle hemen bir tasarımımı alayım. Tasarımın üzerinde de denemek istiyorum. Şu taraf gündüz kıyafetlerinin olduğu. Bu tarafta gece kıyafetlerinin olduğu yer. Şöyle şu an gündüzde elimle kapattığımda, şu an iki elimde dolu olduğu için kapatamıyorum. Elimle kapattığımda ortam karanlık olacak ve şöyle çevirecek. Gece kıyafetlerimin olduğu bölüm açılacak. Hemen kartın içerisine yükleme yaparak işlemlerime devam edeyim. Pino program kodunu aldım. Üzerine sağ tıkladığımda bana bir uyarı verecek. Şuradaki merhaba de kodunu yükleyemiyorum diyecek. Çünkü bilgisayar üzerinden bir işlem bu.
O kodu hemen siliyorum. Pino program koduna sağ tıklıyorum. Arduino'yu yükle dedim. Açılan pencerede tekrar Arduino'yu yükle diyorum. Karşıya yükleme başladı. Pino kontrol kartıma kodlarım yükleniyor. Bu sırada ben de pil şapkamla 9 volt pilimi birleştireyim. Güç besleme kısmından pil şapkamı takıyorum. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Artık USB kabloya ihtiyacım yok. Kodlarım Pino kontrol kartımın içerisinde. Pille de besleme kısmını hallettik. On-off kısmında on kısma getiriyorum. Evet. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen şöyle bir kutu hazırlamıştım. Etrafını renkli diş kağıtlarıyla sardım. Bunun içerisine Pino kontrol kartımı bırakıyorum. Evet, şuradan şöyle bir delik açtım. Buraya ışık sensörümü silikon tabancadan destek alarak yapıştıracağım. Etrafına silikon sıktım. Şöyle şurayı kapatalım, servomuz dönmesin. Şimdi servo motoru da şuraya şöyle çıkartalım, şu ucundaki kolu. Şöyle yapıştıracağım. Silikon tabancayı kullanırken lütfen dikkatli olalım. Eğer yanımızda destek alabileceğimiz bir büyüğümüz varsa onunla birlikte bu yapıştırma işlemlerini yapabiliriz. Ya da silikon tabanca yerine çift taraflı bant, yapıştırıcı jel gibi farklı yapıştırıcılar kullanabilirsiniz. Evet, şöyle kutuyu da kapattım. Şöyle elimle gösterdim. Karanlıkta şöyle aydınlık. Şimdi servo motorun ucuna, tabii ki alttan daha kurumadı. Şöyle tutarak takalım. Şimdi kapatabilirim burayı. Üstüne de silikon döktüm. Şimdi kıyafetlerimin olduğu kartonu şöyle yapıştıracağım. Yine bu kıyafetleri ve üstündeki dönecek mekanizmayı karton yardımıyla oluşturdum. Şuralarda minik şöniller var. Bence oldukça sevimli bir tasarım. Evet, biraz kuruması için zaman geçmesi lazım. Evet. Gece olduğunda, gece kıyafetlerimin olduğu bölüm. Gündüz olduğunda gece kıyafetlerimden bir tanesi fırladı. Onu şöyle bırakayım. Gece. Bu da gündüz. Evet, akıllı giyim dolabı projemiz bu şekildeydi. Pino ile bağlantılarını yapmak oldukça kolay. Tasarımını da bu şekilde oluşturdum. Kodlarını Pino kontrol kartıma attıktan sonra akıllı giyim dolabım hazır olmuş oldu. Sizler de benzer projeleri, hatta çok daha güzellerini yapabilirsiniz. Yaptığınız projelerin videolarını ya da fotoğraflarını sosyal medyadan bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. İyi çalışmalar diliyorum.